Konu hakkında çok fazla site, komple teorileri, resimler ve videolar mevcut. Hatta bu konuda Drake denklemi gibi bilimsel yaklaşımlar da mevcut. Evrenin büyüklüğü göze alındığında bu ihtimalin de yüksek olduğu bir gerçektir. Ancak sosyal medya veya haberlerde çıkan komple teorilerine kesinlikle itibar etmemek gerekiyor. Zaten böyle bir durum olduğunda hükümetler ya da bilim adamları bunu dünya ile paylaşacaktır. Gizli kalması imkansızdır. Uzaylıların neden ortaya çıkmadığına teorisel cevaplar. Neden hala bulamadığımızı ya da neden gelip onların bizi bulamadığına dair ilginç teorileri derledim. Az sonra öğrenecekleriniz uzaylılar hakkında düşüncelerinizi tamamen değiştirebilir. 1. Umurlarında değiliz. 2. Bize ulaşacak teknolojiye sahip değiller. 3. Bizden çok çok uzaktalar. 4. İletişim kuracak ortak zemin yok. 5. Yanlış şeylerin peşindeyiz. 6. Bizi iletişim kurmaya değer görmüyorlar. 7. Keyifleri çok yerinde olduğu için bize bulaşmak istemiyorlar. 8. Geçmişte çok gelip gittiler. 9. İletişim kuramadık çünkü yoklar. İşte farklı farklı nedenler ile neden bulunamadıklarına dair cevaplar. Uzaylılar var mı? Bilimsel yaklaşımlar nelerdir? Drake denklemi. 1961 yılında Franke Drake tarafından geliştirilen Drake denklemi, galaksimizde ne kadar zeki ve iletişim kurulabilen uygarlık olabileceğinin belirlenmesiyle ilgili faktörleri içerir. Bu galakside radyo sinyalleri alıp gönderebilecek uygarlıkların dünyadaki yaşamın evrilerek bu düzeye gelmesinin 2,5 milyar yıl sürdüğü göz önüne alınarak öngörülen sayıya N denmiş. Drake amca ve eşitliğin başlı başına bir tarafı temel bilinmeyeni. Yani bütün mesele R, yani galaksinin bir yılda oluştuğu yıldız sayısı. FP sisteminde gezegen bulunan yıldız sayısı. Ne gezegene sahip yıldızların her türü yaşamı destekleyen gezegenlerin ortalama sayısı. Fi bu gezegenlerin arasında herhangi bir şekilde yaşama uygun bir ortamın oluştuğu gezegen sayısı. Fi bu yaşama elverişli gezegenlerin kaçında akıllı hayata geçildiği. Fc bu tür uygarlıklardan uzayda varlıklarına dair tespit edilebilir sinyal bırakabilecek bölümü. L bu tür varlıkların uygarlık tarafından uzayda yayınlanan tespit edilebilir sinyalin süresi gibi değerleri alıp birbirlerine çarparak N'ye eşitliyoruz. Denklemi konu olarak vereceğim arkadaşlar. Fermi paradoksu. Herkes nerede ile başlayan soru. Enrico Fermi 1950 yılında bir öğle yemeği sırasında arkadaşlarının o yıllarda zirve yapan UFO gözlemleri hakkındaki hareketli tartışmasına kulak misafiri olur. Arkadaşlarını yemek boyunca dikkatle dinledikten sonra onlara şu ünlü soruyu yöneltir. Peki o zaman neredeler? Nasıl yani? Fermi'nin süratle kaleme aldığı bir dizi hesaplamalar bugün Fermi paradoksu olarak bilinen önermeyi doğurur ve Drake denklemi karşısında kapı gibi durmaktadır. Fermi'nin hesaplarına göre eğer galakside akıllı uygarlıklar olsaydı bugüne dek dünyayı defalarca ziyaret etmiş olmaları gerekirdi ve ortalıkta uzaylılara dair pek çok fiziksel kanıt bulunurdu. Eğer Samanyolu'nda çok sayıda dünya dışı ileri uygarlık varsa neden bunlara ait uzay araçları ya da sondalar gibi kanıtları rastlamıyoruz? Fermi paradoksu, evrende akıllı yaşam için yeterli büyüklük ve olasılığa rağmen gerekli kanıtların bulunmamasından kaynaklanan tutarsızlıklara dikkat çeker. Aslında Drake denkleminin karşıtı değil, tam aksine onun gibi akıllı yaşam arayışlarının bilimsel perspektiften ayrılmaması için kullanılabilecek bir yol gösterici olarak düşünülmelidir. Uzaylılar ile iletişim kurmak sorusuna bilim adamlarının yaklaşımları. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ünlü fizikçi Stephen Hawking,
Uzayda keşfedilen ve dünyaya benzeyen gezegen sayısının giderek arttığını belirten Hawking, bunların bazıları ateş ve lavdan oluşan alev alev cehennemler, bazıları ölmekte olan yıldızların öldürücü X ışınlarına maruz kalarak oluşmuş dev ve elmas kütleleri, ama bazıları dünyamız gibi dedi. Yaşama uygun olabilecek en yakın gezegenin Gliese 832c olduğunu belirten Hawking, bu gezegen nefes kesici görünüyor. Kütlesi dünyanın 5 katı ifadesini kullandı. Gliese'nin dünyadakine yakın sıcaklıklara ve sıvı halde suya sahip olduğu keşfedilirse yaşam bulma ihtimali de artacak. Ancak uzayda zeki bir yaşam formu keşfedilmesi veya onların bize mesaj göndermesi durumunda insanoğlu ne yapmalı? Hawking, onlara cevap vermek konusunda ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Gelişmiş bir uygarlıkla karşılaşmamız halinde Christoph Kolomb ile karşılaşan Kızılderililerin durumuna düşebiliriz. Biliyorsunuz o işin sonu iyi olmamıştı dedi. Uzayda zeki yaşamın keşfedilmesi halinde bunun tarihin en büyük bilimsel keşfi olacağını belirten Hawking şöyle devam etti. Bu keşif bizi değişime zorlayacaktır. Evrende benzersiz bir yerimiz olduğu fikrini terk edip daha merhametli ve daha alçak gönüllü davranmaya başlayacağız. Ünlü bir diğer fizikçi Michio Kaku, uzun bir dönem Stephen Hawking uyarılarının başında gelen uzaylılarla iletişime geçmenin yanlış olacağı fikrini Michio Kaku da benimsemiş gibi gözüküyor. Ünlü fizikçi Michio Kaku, her ne olursa olsun uzaylılarla iletişim kurmamamız gerektiği konusunda bizi uyardı. Uzaylılarla konuşma durumunu insanların sincaplarla konuşmaya çalışmasına benzeten Kaku, belli sincaplara bir şeyler anlatmaya çalışabiliriz. Ancak en nihayetinde bizi anlamayacaklardır açıklamasında bulundu. Kaku ayrıca eğer bir uzaylı türü bizimle iletişime geçecek kadar gelişmiş ise bizden binlerce yıl ileride teknolojiye sahip olabilir ve bizim onlara verebileceğimiz bir şey olmayabilir değerlendirmesinde bulundu. Kaku'ya göre uzaylılarla karşılaşmak için uzayda çalışmalar da yapmamız gerekiyor. Tüm bilgiler ışığında onların bizi bulma ihtimalini de katarak siz ziyaretçilerimize bir soru: İlk siz bulsaydınız ne yapardınız? Tabii ki işgal ederdik. Bu da benim cevabım arkadaşlar. Belki de bu şekilde kalmak en doğrusu. Ancak tabii ki de farklı gezegen ve evrenleri keşfetmek, bilimsel gelişmeleri hızlandırmak gereklidir.